Merhaba, ben Kadir Okan. Bu videoda sizlerle birlikte Türkiye'nin ilk ve tek peynir müzesi olan Kars Peynir Müzesi'ni keşfe çıkıyoruz. Kars sadece Ani harabeleri veya Sarıkamış'la değil, aynı zamanda meşhur peynirleriyle de Türkiye'nin gastronomi haritasında çok özel bir yere sahip. İşte bu lezzetli mirasın izlerini sürebileceğimiz en güzel yerlerden biri de bu müze. Kars Peynir Müzesi 2022 yılında açıldı. Aslında burası eski bir tiftik fabrikasıydı. Tarihi yapı aslına uygun şekilde restore edilerek kültürel bir mekana dönüştürülmüş. Yani sadece içeriğiyle değil, binasıyla da tarih kokuyor. Müzenin içerisinde Kars ve çevresinde yüzyıllardır yapılan peynir üretiminin izlerini görebiliyoruz. Özellikle Kars gravyeri ve kaşar peyniri gibi coğrafi işaretli ürünlerin yapım süreçleri ayrıntılı bir şekilde anlatılıyor. İlk bölümde bizi peynirin tarihi karşılıyor. Binlerce yıl öncesine dayanan bu serüven Mezopotamya'dan Orta Asya'ya, oradan da Anadolu'ya uzanıyor. Peynirin göçebe kültürlerle nasıl evrildiğini gösteren panolar çok etkileyici. Bir başka bölümde ise eski üretim araçları sergileniyor. Ahşap yayıklar, teneke kalıplar, çobanların kullandığı basit ama etkili aletler. Hepsi peynirin doğallığını ve geleneksel yönünü gözler önüne seriyor. Müze sadece görsel değil, aynı zamanda interaktif bir deneyim de sunuyor. Bazı bölümlerde ziyaretçiler peynirin kokusunu alabiliyor, farklı türlerini tanıyabiliyor. Bu özellikle çocuklar için oldukça eğlenceli bir deneyim oluyor. En dikkat çeken bölümlerden biri ise Kars gravyerine ayrılmış özel alan. Gravyer, İsviçre'den Anadolu'ya gelen ustaların katkısıyla Kars'ta gelişmiş ve eşsiz bir lezzete dönüşmüş. Bu bölümde gravyerin nasıl yıllandırıldığı, hangi koşullarda olgunlaştırıldığı detaylıca anlatılıyor. Ayrıca bölgede yaşayan insanların peynirle olan ilişkisine de yer verilmiş. Belgesel videolar, röportajlar ve fotoğraflarla zenginleştirilen anlatımlarla hem tarih hem de günümüz üreticileri hakkında bilgi sahibi oluyoruz. Müze gezisi sırasında dikkatimi çeken başka bir detay ise peynir haritası oldu. Türkiye'nin dört bir yanında yapılan peynir türlerini ve özelliklerini gösteren bu harita, ülkemizin ne kadar zengin bir peynir kültürüne sahip olduğunu gösteriyor. Bir peynir müzesinin sadece ürünleri sergilemekle yetinmeyip aynı zamanda üretim sürecini, kültürel etkinliklerini ve insan hikayelerini yansıtması çok değerli. Burası adeta Kars'ın ve Türkiye'nin peynir hafızası gibi. Eğer yolunuz Kars'a düşerse buraya mutlaka uğramanızı öneririm. Üstelik sadece bir müze gezisi değil, aynı zamanda Anadolu'nun geleneksel gıda mirasını tanıma fırsatı sunuyor. Müze çıkışında bir de küçük satış alanı var. Yerel üreticilerin yaptığı peynirleri satın alabilir, tadabilir ve bu kültürü evinize taşıyabilirsiniz. GoPro ile çektiğim bu görüntülerde sizlere müzenin detaylarını göstermeye çalıştım. Umarım siz de bu geziyi keyifle izlemişsinizdir. Kars Peynir Müzesi sadece bir sergi alanı değil, bir kültür mirası. Beni en çok etkileyen şey bu kadar doğal ve sade bir ürünün arkasında böylesine derin bir tarih ve emek olmasıydı. Kars Peynir Müzesi'ni gezmeye devam ederken şimdi sizlere Kars'ın derin tarihine kısa bir yolculuğa çıkarayım. Çünkü bu şehir sadece lezzetleriyle değil, köklü geçmişiyle de büyüleyici. Kars, Türkiye'nin en eski yerleşim alanlarından biridir. Milattan önce 9000'lere kadar uzanan bir geçmişi vardır. Urartular, Persler, Romalılar ve Bizanslılar gibi pek çok uygarlık burada hüküm sürmüştür. Özellikle Orta Çağ'da Ani antik kenti Kars'ın en parlak dönemini yaşamıştır. Ani 1000 yıl önce 1 milyon nüfusa yaklaşan bir şehirken Hristiyan ve İslam mimarisinin en güzel örneklerini bir arada barındırıyordu. Bu yüzden 1001 kilise şehri olarak da anılır. 1071 Malazgirt Zaferi'nden sonra Selçukluların Anadolu'ya girişinden itibaren Kars, Türkler için önemli bir yerleşim yeri haline geldi. Ardından Osmanlılar, Safeviler ve Ruslar arasında defalarca el değiştiren bu şehir zengin bir kültürel mozaiğe sahip oldu. 1878 Berlin Anlaşması ile Kars,
Rusya İmparatorluğu'na bırakıldı. Yaklaşık 40 yıl boyunca Rus idaresinde kalan şehir, bu dönemde Baltık mimarisine sahip taş binalarla donatıldı. Bugün şehir merkezinde gördüğünüz bazı binalar işte bu döneme aitti. 1920'de Kars tekrar Türkiye'nin sınırları içine dahil edildi. Cumhuriyetin ilanından sonra hızla gelişen şehir, hem sınır kenti olması hem de tarım ve hayvancılık açısından verimli yapısıyla Doğu Anadolu'nun önemli merkezlerinden biri haline geldi. Kars aynı zamanda birçok edebiyatçının, seyyahın ve tarihçinin ilgisini çekmiştir. Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk'un Kar adlı romanında bu şehirde geçer. Kars'ın hem karasal sertliği hem de içsel yalnızlığı edebi olarak da kendini göstermektedir. Bugün Kars, Ani harabeleri, tarihi taş binaları, peynirleri, kaz etiyle meşhur mutfağı ve kadim kültürüyle Türkiye'de gezilmesi gereken eşsiz yerlerden biridir. Tarihle iç içe yaşamak isteyen herkes için adeta açık hava müzesidir. Eğer siz de tarihle, doğayla ve kültürle iç içe bir deneyim yaşamak istiyorsanız Kars'ı mutlaka seyahat listenize ekleyin. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın.